Ders 1. Moda eğlencesi. Hey Anna, mağazadaki yeni yaz koleksiyonunu gördün mü? Evet, kulağa ilginç geliyor. En son trendleri kontrol etmeyi seviyorum. Biliyorum, değil mi? Yazlık gardırobunuz için başka hangi seçenekleri düşünüyorsunuz? Hafif elbiseler ve belki birkaç kolsuz bluz almayı düşünüyorum. Bunlar sıcak havalar için mükemmel geliyor. Hangi renkleri tercih edersin? Mercan ve turkuaz gibi parlak renklere eğiliyorum. Kendilerini çok canlı hissediyorlar. Harika seçimler. Parlak renkler yaz aylarında gerçekten göze çarpıyor. Aksesuarları düşündünüz mü? Evet, kıyafetlerime biraz gösterişli küpeler ve eğlenceli bir şapka eklemeyi çok isterim. Bu şık bir fikir. Bir şapka gerçekten bir yaz görünümünü tamamlayabilir. Kesinlikle. Ayrıca cildimi güneşten korumaya yardımcı oluyor. Kesinlikle. Sportif bir hava için file panelli şortları da deneyebilirsiniz. Oh, kulağa hoş geliyor. Nefes alabilir ve açık hava etkinlikleri için mükemmel olurlar. Kesinlikle. Artı, dışarıda bir gün veya sıradan bir buluşma için rahattırlar. Çok yönlü kıyafetleri seviyorum. Yukarı veya aşağı giyilebilen parçalara sahip olmak güzel. Tamamen. Karıştırma ve eşleştirme, giymeyi çok eğlenceli hale getirir. Evet, yaz gardırobunuzda favori parçalarınız var mı? Giymekten gerçekten zevk aldığım birkaç hafif düğmeli gömleğim var. Bu harika. Düğmelerin şort veya şinoslarla şekillendirilmesi çok kolaydır. Doğru mu? Rahat ama bir araya getirilmiş bir görünüm veriyorlar. Katılıyorum. Bu yıl yazlık gardırobumu yenilemek için heyecanlıyım. Ben de. Eğlenceli kıyafetler ve maceralarla dolu bir sezon olacak. Ders 2. Büyüme yolculukları. Hey Anna, son zamanlarda kişisel gelişim hakkında okuyorum. Kulağa ilginç geliyor. Gerçekten öyle. Farkındalıktan hedef belirlemeye kadar keşfedilecek çok şey var. Kesinlikle. Kişisel gelişim tekniklerini kendiniz denediniz mi? Evet, düşüncelerimi ve duygularımı düşünmek için günlük tutmaya başladım. Bu harika bir uygulama. Günlük yazmak size nasıl yardımcı oldu? Hedeflerimi netleştirmemi ve zaman içindeki ilerlememi izlememe izin veriyor. Bu çok faydalı. Görselleştirme tekniklerinin de güçlü olabileceğini duydum. Kesinlikle. Hedeflerinizi görselleştirmek sizi onlara ulaşmanız için motive edebilir. Hiç görselleştirmeyi denediniz mi? Evet, önemli sunumlardan önce kullandım. Güvenimi artırıyor. Bunun nasıl yardımcı olacağını görebiliyorum. Başka hangi yöntemleri etkili buluyorsunuz? Ben de meditasyon yapıyorum. Odaklanmamı ve stresi azaltmama yardımcı oluyor. Bu harika. Her gün ne kadar meditasyon yapıyorsunuz? En az 10-15 dakika hedefliyorum ama bazen daha uzun sürüyorum. Bu iyi bir alışkanlık.
Meditasyonu denemeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Zihninize çok fazla netlik ve huzur getirebilir. Kendi kendine yardım kitapları okumakla da ilgilendim. Herhangi bir öneri var mı? Evet, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı bir klasik. Bunu duydum. Ondan en değerli olanı buldun. Proaktif olma fikri gerçekten benimle rezonansa girdi. İnisiyatif almak anahtardır. Bu güçlü bir ders. Kişisel gelişimin hayatımızı nasıl değiştirebileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Hayat boyu sürecek bir öğrenme ve büyüme yolculuğu. Kendi yolculuğuma başlamak ve beni nereye götürdüğünü görmek için heyecanlıyım. Ders 3. Hayalleri tasarlamak. Hey Anna, bölgemizdeki yeni konut projesini duydunuz mu? Evet, kiracıların kendi mimarlarıyla çalışabileceklerini okudum. Kulağa harika geliyor. Biliyorum, değil mi? Sakinlerin yorumlarını ve fikirlerini dinlemeleri harika. Kesinlikle. Yaşama alanını daha kişiselleştirilmiş ve benzersiz hissettirir. İnsanların tasarımlarına hangi özellikleri dahil etmek isteyeceğini düşünüyorsunuz? Bahse girerim birçoğu ferah bir his yaratmak için açık kat planları isteyecektir. Bu popüler bir seçim. Açık alanlarda doğal ışığı gerçekten artırabilir. Evet. Ve bence insanlar güneş panelleri gibi çevre dostu özellikler isteyebilir. Harika nokta. Sürdürülebilirlik ev sahipleri için daha önemli hale geliyor. Kesinlikle. Yeni alanlar tasarlarken çevreyi dikkate almak önemlidir. Mimari tarzların kiracılar arasında değişeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bazıları modern tasarımları tercih ederken, diğerleri geleneksel tarzlara eğilebilir. Bu çeşitlilik mahalleye karakter katacak. Peki ya dış mekanlar? Umarım balkonlar veya küçük bahçeler içerirler. Temiz hava çok ferahlatıcı. Katılıyorum. Biraz yeşil alana sahip olmak yaşam kalitesini gerçekten artırabilir. Artı, arkadaşlarınız ve ailenizle sosyalleşmek için güzel bir alan. Kesinlikle. Özel ve ortak alanların iyi bir dengesi esastır. Bu projenin nasıl geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Harika bir fırsat gibi geliyor. Ben de herkesin fikirlerinin nihai tasarımda nasıl bir araya geldiğini görmek ilginç olacak. Ders 4. Sanatsal ifadeler. Hey Anna, sadece bazı boyalara ve eskiz defterlerine bakıyordum. Her zaman taze malzemelere ihtiyacım var. Bu harika. Yeni malzemelere sahip olmak yaratıcılığı tetikleyebilir. Ne tür boyaları tercih edersiniz? Sulu boya boyaları severim. Çok canlılar ve kolayca karışıyorlar. Sulu boya güzeldir. Böyle yumuşak ve rüya gibi efektler yaratırlar. Sık sık kullanıyor musunuz? Evet, özellikle manzaralar için.
Renklerin birlikte akış şekli büyülü. Kulağa hoş geliyor. Akrilikleri cesaretleri ve hızlı kuruma süreleri nedeniyle seviyorum. Akrilik eğlencelidir. Derinlik oluşturmak için bunları katmanlayabilirsiniz. Ne boyamayı seversin? Sık sık çiçekler ve doğa sahneleri çizerim. Bana huzur ve neşe getiriyorlar. Doğa büyük bir ilham kaynağıdır. Hiç fotoğraflardan resim yapmayı denediniz mi? Evet, yardımcı oldu. Gerçek hayatta kaçırabileceğiniz ayrıntıları yakalamanıza olanak tanır. Kesinlikle. Ayrıca, farklı teknikleri uygulamak için iyi bir yoldur. Tekniklerden bahsetmişken, favori bir tane var mı? Islak üzerine ıslak tekniğini sulu boyalarla kullanmayı seviyorum. Güzel karışımlar yaratır. Kulağa ilginç geliyor. Doku için akrilik içeren palet bıçakları kullanmaktan zevk alıyorum. Dokulu resimler çok çarpıcı olabilir. Çalışmalarınızı hiç sergilediniz mi? Geçen yıl yerel bir sanat fuarına katıldım. Sanatımı paylaşmak heyecan vericiydi. Ne kadar harika. Bir gün parçalarını görmeyi çok isterim. Teşekkürler. Sanatımı seninle paylaşmak isterim. Peki ya sen? Sergi var mı? Henüz sergilemedim ama bir gün yapmayı hayal ediyorum. Bu harika bir gol. Yaratmaya devam edin ve olacak. Yapacağım. Bir sanatçı olarak yolculuğunuzu duymak ilham verici. Ders 5. Mutfak lezzetleri. Hey Anna, şehir merkezindeki yeni restorana gittin mi? Henüz yapmadım. Ne tür yiyecekler servis ediyorlar? Burger, makarna ve hatta bazı vegan seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli çeşitleri var. Kulağa lezzetli geliyor. Farklı beslenme tercihlerine hitap eden yerleri seviyorum. Ben de. Seçeneklere sahip olmak harika. Favori bir mutfağın var mı? İtalyan yemeklerinden, özellikle makarna yemeklerinden gerçekten hoşlanıyorum. Peki ya sen? Burgerlerin büyük bir hayranıyım. Özellikle eşsiz sosları olan gurme olanları. Yiyeyim. Restoranların malzemeleriyle yaratıcı olmasını seviyorum. Kesinlikle. Bir zamanlar avokado ve baharatlı jalapenos ile süslenmiş bir burger yedim. İnanılmazdı. Kulağa inanılmaz geliyor. Bazı yerlerinde sıra dışı soslu makarna sunduğunu gördüm. Evet, bir keresinde pesto kremalı sos denedim ve geleneksel pestoda keyifli bir dokunuştu. Vay canına! Bu eşsiz bir kombinasyon. Evde pişirmeyi deneyeceğini düşünüyor musun? Yapabilirim. Evde yemek pişirmek, lezzetleri denemenin eğlenceli bir yolu olabilir. Kesinlikle. Ayrıca, malzemeleri kontrol ettiğinizde genellikle daha sağlıklıdır. Doğru. Ve birlikte yemek hazırlarken arkadaşlarınızla veya ailenizle bağ kurmanın harika bir yolu olabilir. Evet, birlikte yemek yapmak her zaman iyi bir zamandır. Gideceğiniz tariflerin var mı?
Ev yapımı hamburger yapmayı seviyorum. Çok basit ve herkes kendi özelleştirebiliyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Çok yönlü oldukları için makarna yemekleri yapmaktan zevk alıyorum. Makarna bunun için harika. Sosu değiştirebilir veya kolayca farklı sebzeler ekleyebilirsiniz. Kesinlikle. Ve ister sıradan bir akşam yemeği ister süslü bir toplantı olsun. Her durum için mükemmeldir. Katılıyorum. Yemek gerçekten insanları bir araya getiriyor. Değil mi? Gerçekten yapıyor. O restorana bakıp yeni yemekler denemek için sabırsızlanıyorum. Burada da aynı. Yeni lezzetleri keşfetmek her zaman bir maceradır. Ders 6. Kültürleri köprüleme. Hey Anna, kültürlerin insanların başkalarına yardım etme istekliliğini nasıl etkileyebileceğini okuyordum. Bu ilginç bir konu. Görünüşe göre bazı kültürler kendi gruplarının dışındakilere yardım etmeye daha az meyilli hissediyorlar. Kesinlikle. Sosyal normların başkalarına karşı davranışlarımızı nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Sizce bu eğilime ne sebep oluyor? Bunun kısmen topluluk duygusundan kaynaklandığına inanıyorum. İnsanlar genellikle kendi gruplarının ihtiyaçlarına öncelik verir. Bu mantıklı. Ama aynı zamanda farklı kültürler arasında yanlış anlamalara da yol açabilir, değil mi? Kesinlikle. İnsanlar birbirlerini anlamadıklarında engeller yaratabilir. Kültürler arasında empati ve anlayışı teşvik etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, kültürler arası etkileşimleri teşvik eden programlar bu engelleri yıkmaya yardımcı olabilir. Hiç kültürel değişim programına katıldınız mı? Bir kere yaptım. Farklı gelenek ve bakış açıları hakkında bilgi edinmek göz açıcıydı. Kulağa zenginleştirici geliyor. Kültürel bir değişim yaşamayı çok isterim. En çok neyden zevk aldın? İnsanlarla tanışmak ve hikayelerini duymak en iyi kısımdı. Birçok konuda görüşümü değiştirdi. Hayal edebiliyorum. Kişisel hikayeler genellikle gerçeklerden veya istatistiklerden daha fazla yankı uyandırır. Kesinlikle. Gerçekten anlayışı teşvik eden bu bağlantılardır. Daha fazla insanı farklı kültürlerle etkileşime girmeye nasıl teşvik edebiliriz? Kültürel festivallere veya topluluk etkinliklerine ev sahipliği yapmak harika bir başlangıç olabilir. Bu harika bir fikir. Yemek, müzik ve sanat insanları gerçekten bir araya getirebilir. Kesinlikle. Çeşitliliği kutlamanın ve birbirinden öğrenmenin eğlenceli bir yolu. Umarım daha fazla topluluk bu bağlantı fırsatlarını benimser. Ben de, kültürler arasında köprüler kurmak uyumlu bir toplum için çok önemlidir. Ders 7. Maceraya hazırlanın. Hey Anna, yakında bir yürüyüş gezisi planlıyorum ve biraz ekipman almam gerekiyor. Kulağa heyecan verici geliyor. Ne satın almanız gerekiyor? Sanırım güvenilir bir sırt çantası alarak başlamalıyım. Malzemeleri taşımak için gereklidir. Kesinlikle. İyi bir sırt çantası büyük bir fark yaratır. Hangi özellikleri arıyorsunuz?
Su ve atıştırmalıklar için yeterli olana sahip sağlam bir şey istiyorum. Peki ya sen? Organizasyon için ekstra bölmeli bir sırt çantası tercih ederim. Bir şeyleri çabucak bulmama yardımcı oluyor. Bu akıllıca bir fikir. Bunu aklımda tutacağım. Yürüyüş botlarına ne dersin? Oh, bunlar çok önemli. Sağlam yürüyüş botları kabarcıkları önleyebilir ve destek sağlayabilir. Kesinlikle. İyi çekişin de önemli olduğunu duydum. Tavsiye ettiğiniz bir markanız var mı? Merrell adında bir marka ile harika deneyimler yaşadım. Botları rahat ve dayanıklıdır. Onları kontrol edeceğim. Yolculuk için de uygun kıyafetler almam gerekiyor. Katmanlama anahtardır. Kuru kalmak için nem emici kumaşlar eklemelisiniz. Harika ipucu. Soğuk olması ihtimaline karşı hafif ceketler de arayacağım. Evet ve iyi bir şapka ve güneş kremi unutma. Kendinizi güneşten korumak çok önemlidir. Kesinlikle. Güvenlik bir önceliktir. Peki ya atıştırmalıklar? Herhangi bir öneri var mı? Trail mi bir klasik? Enerjiyle doludur ve taşıması kolaydır. Trail mi iyi seviyorum. Ekstra bir destek için bazı protein çubukları da getirebilirim. Kulağa mükemmel bir plan gibi geliyor. Yürüyüşün ne kadar süreceğini düşündünüz mü? Tam gün yürüyüş yapmayı hedefliyorum. Bu yüzden iyi hazırlanmak istiyorum. Akıllı düşünme. Doğru donanımla inanılmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Bekleyemem. Tüm yararlı öneriler için teşekkürler. Anna. Ders 8. Oyun zamanı planları. Hey Anna, maç gecemizi düşündün mü? Merhaba John. Evet. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Aklında hangi oyunlar var? Tahta oyunlarına ne dersin? Catan adında yeni bir tane var. Oh, bunu duydum. Kulağa eğlenceli geliyor. Nasıl çalıştığını açıklayabilir misin? Tabii ki. Yollar ve yerleşim yerleri inşa etmek için kaynak toplarsınız. Belirli sayıda puana ilk ulaşan kazanır. Kulağa heyecan verici geliyor. Kart oyunları da oynayabilir miyiz? Ben de onları seviyorum. Kesinlikle. Uno oynayabilir veya Exploding Kittens iyi deneyebiliriz. Daha önce Exploding Kittens oynamıştım. Çok komik. Gece için atıştırmalıkların var mı? Patlamış mısır ve biraz şeker düşünüyordum. Neyi atıştırmayı seversin? Cipsleri severim. Belki farklı bir şey için onları patlamış mısırla karıştırabiliriz. Harika fikir. Peki ya içecekler? Soda mı yoksa daha sağlıklı bir şey mi tercih edersin? Ben genellikle limonata yemeye giderim. Canlandırıcı ve çok tatlı değil. Mükemmel. Biraz limonata alayım o zaman. Daha fazla arkadaş davet etmeli miyiz? Evet, daha fazla, daha iyi. Sizce kimler bize katılmalı? Sara ve Mike'a ne dersin?
Oyun gecelerimize her zaman iyi enerji getiriyorlar. Bu harika bir seçim. Onlara mesaj atacağım ve gelip gelemeyeceklerini göreceğim. Müthiş. Bunu dört gözle bekliyorum. Harika olacak. Ders 9. Seyahatin tadı. Hey Anna, az önce Tom'la konuştum. Geçen hafta Paris'teydi. Gerçekten mi? Kulağa harika geliyor. Seyahatinden keyif aldı mı? Evet, özellikle Fransa'daki yemekleri kesinlikle sevdiğini söyledi. Fransız mutfağı ünlüdür. Ne denedi? Her sabah kahvaltıda kruvasan yediğinden bahsetti. Yiyeyim. Taze kruvasanlar en iyisidir. Başka yemekleri var mıydı? Eskargotu denedi ve şaşırtıcı derecede lezzetli olduğunu söyledi. Eskargot mi? Bu cesur bir seçim. Bunu hep merak etmişimdir. Sarımsaklı tereyağı sosunun tadı inanılmaz hale getirdiğini söyledi. Bu cazip geliyor. Ünlü restoranları ziyaret etti mi? Evet, Le Mauritius adında bir yere gitti. Tatlılarına hayran kaldı. Ne kadar zarif olmaları gerektiğini sadece hayal edebiliyorum. Ne tür tatlılar? Şimdiye kadar yediği en iyisi olduğunu iddia ettiği çikolatalı sufle vardı. Çikolatalı sufle. Şimdi, bunu denemek istiyorum. Fransa'dan bir şey getirdi mi? Bana bir kavanoz Fransız hardalı getirdi. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bu düşünceli. Fransız hardalının oldukça lezzetli olduğunu duydum. Ev yapımı sandviçlerle tatmaktan heyecan duyuyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Yemek pişirmemde farklı tatlar denemeyi seviyorum. Burada da aynı. Yemek bizi gerçekten farklı kültürlere bağlar, değil mi? Ders 10. Altın macera. Hey Anna, Vaney'in hazine avını duydun mu? Merhaba John. Hayır, yapmadım. Ne oldu? Tarlada büyük bir kap altın buldu. Hayal edebiliyor musun? Kulağa inanılmaz geliyor. Onu nasıl buldu? Görünüşe göre, Bill'in tavsiyesini görmezden geldi ve içgüdülerini takip etti. Bazen başkalarını görmezden gelmek harika keşiflere yol açabilir. Sonra ne yaptı? Tarlanın karşısına çıktı. Hazinesini almaya kararlı. Bu cesur. Yanında özel bir alet var mıydı? Evet, onu kazmak için bir haritası ve küçük bir küreği vardı. Harita mı? Eski miydi yoksa kendi yaptığı bir şey miydi? Büyük babasından geçen eski bir haritaydı. Bu hikayeye güzel bir dokunuş katıyor. Altını bulduktan sonra kutladı mı? Kesinlikle. Arkadaşlarını küçük bir partiye davet etti. Ne kadar eğlenceli. Kutlamak için özel bir şey yaptılar mı? Marshmallow kavurdular ve kamp ateşinin etrafında hikayeler paylaştılar.
Kulağa hoş geliyor. Kamp ateşi hikayelerini seviyorum. Ne hakkında konuştular? Çocukluk maceralarını ve geleceğe yönelik hayallerini hatırladılar. Bu konuşmalar her zaman anlamlıdır. Jane altın için planlarını paylaştı mı? Bazılarını biriktirmek ve gerisini dünya çapında bir gezi için kullanmak istediğinden bahsetti. Ne harika bir fikir. Seyahat etmek, yeni kültürleri keşfetmek için harika bir yol olabilir. Kesinlikle. Ve şimdi bunu gerçekleştirecek araçlara sahip. Ders 11. Bakım ve sorumluluk. Hey Anna, yeni bir işe girdiğini duydum. Merhaba John. Evet. Şimdi başkalarının çocuklarına bakıyorum. Bu ödüllendirici bir iş gibi geliyor. Şimdiye kadar işler nasıl gidiyor? Harika oldu. Çocuklar enerjik ve hayal gücü doludur. Hayal edebiliyorum. Onlarla hangi aktiviteleri yapıyorsunuz? Sanat ve el sanatları yapıyoruz. Oyun oynuyoruz ve bazen parka gidiyoruz. Kulağa eğlenceli geliyor. Onlarla oynamak için favori bir oyununuz var mı? Saklambaç oynamayı seviyorum. Böyle yaratıcı saklanma noktaları var. Bu onlarla bağ kurmanın harika bir yolu olmalı. Kaç çocuğa bakıyorsun? 3 çocuğa bakıyorum ve hepsinin benzersiz kişilikleri var. Bu ilginç. Onlarla herhangi bir zorluğun var mı? Evet, bazen oyuncaklar üzerinde tartışırlar. Ama her zaman çözmenin bir yolunu buluruz. Çatışma çözümü önemlidir. Sorumluluktan bahsetmişken, Louisa evle nasıl gidiyor? Oh, iyi gidiyor. Her şeyi düzenli ve düzenli tutar. Bu harika. Ev işlerini yönetmekten hoşlanıyor mu? O yapar. Her şeyi düzenli tutmayı tatmin edici buluyor. Ekip çalışmasının hayatı nasıl kolaylaştırabileceği şaşırtıcı. Birbirinize yardım ediyor musunuz? Kesinlikle. O temizlikle ilgilenirken yemek pişirmeye yardım ediyorum. Bu mükemmel bir denge. Birlikte pişirdiğiniz favori yemekleriniz var mı? Makarna yapmayı seviyoruz. Hazırlaması eğlenceli ve yemek lezzetli. Yiyin. Ev yapımı makarna en iyisidir. Genelde ne tür bir sos yaparsınız? Genellikle fesleğenli taze domates sosu yaparız. Çok lezzetli. Kulağa hoş geliyor. Yemek yapmak bağ kurmanın harika bir yolu olabilir. Değil mi? Ders 12. Tarihin gölgeleri. Hey Anna, Avustralya'nın tarihini ve kökenlerini okudunuz mu? Merhaba John. Evet. Bir ceza kolonisi olarak başlaması büyüleyici. Kesinlikle. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'den birçok sıradan suçlu ve siyasi mahkum gönderildi. Bunu çok ilgi çekici buluyorum. Orada onlar için hayat nasıldı? Çok zordu. Hayatta kalmak için yollar ve çiftlikler inşa etmek zorunda kaldılar. Bu zor olmalı.
Özgürlük için hiç fırsat buldular mı? Evet, bazılarına kendileri için çalışmalarına izin veren izin biletleri verildi. Bu ilginç. Yeni bir ülkede yeni başlamayı nasıl hissettiklerini merak ediyorum. Birçoğu bunu bir fırsat olarak görürken, diğerleri İngiltere'deki evlerini kaçırdı. Bu duygu karışımını hayal edebiliyorum. Bunlardan herhangi biri kalıcı olarak kalmayı seçti mi? Kesinlikle. Zamanla, bazıları Avustralya'da yerleşip aileler kurmayı seçti. Bu olağanüstü. Oradaki kültürü önemli ölçüde şekillendirmiş olmalı. Öyle oldu. Hükümlülerden ve özgür yerleşimcilerden gelen kültürlerin karışımı benzersiz bir toplum yarattı. Tarihin modern kültürü nasıl etkilediğini seviyorum. Bu tarihi onurlandıracak anıtlar var mı? Evet, Sydney'deki Hyde Park kışlası gibi birkaç tane var. Onu ziyaret etmeyi çok isterim. O dönem hakkında pek çok hikaye anlatmalı. Gerçekten yapıyor. Ayrıca, o zamana ait eserleri sergileyen sergiler var. Kulağa büyüleyici geliyor. Somut öğeler aracılığıyla tarihi öğrenmekten zevk alıyorum. Burada da aynı. Geçmişi daha gerçek ve ilişkilendirilebilir hissettirir. Ders 13. Seçimler ve ikilemler. Hey Anna, kendimizi nasıl sıklıkla aşırı basitleştirilmiş seçimlerle sunduğumuzu düşünüyordum. Bu ilginç bir düşünce. Sanki sahte bir antitezle karşı karşıyayız. Değil mi? Kesinlikle. Sanki daha fazla seçenek olduğunda iki uç arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Bu sahte ikilem, karar vermeyi ezici ve sınırlayıcı hissettirebilir. Gerçekten yapıyor. Hiç böyle bir durumun kapana kısıldığını hissettin mi? Kesinlikle. Bazen istikrarlı bir iş ile tutkumun peşinden gitmek arasında seçim yapmak için baskı hissediyorum. Bu klasik bir örnek. Ya ikisini de yapabileceğiniz bir orta yol varsa. Bu harika bir nokta. Belki işimi sürdürürken bir yan proje başlatabilirim. Kesinlikle. Her şey dengeyi bulmak ve kendi yolunuzu yaratmakla ilgili. Doğru. Hayatın her zaman siyah beyaz olmadığını hatırlamak önemlidir. Kesinlikle. Tatmin edici seçimlere yol açabilecek gri tonları vardır. Hayatınızda başka yanlış ikilemlerle karşılaştınız mı? Evet, sık sık insanların finansal güvenlik ve mutluluk arasında seçim yapmaları gerektiğini düşündüğünü görüyorum. Bu çok doğru. Ancak her ikisini de sağlayan bir kariyer bulmak mümkün. Kesinlikle. Her şey değerlerinizi hedeflerinizle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Bence anahtar açık fikirli olmak ve çeşitli olasılıkları keşfetmek. Kesinlikle. Ne kadar çok seçenek düşünürsek, seçimlerimiz o kadar iyi olur. Ve farklı yolları ve perspektifleri keşfetmekten çok şey öğrenebiliriz. Evet, karmaşıklığı benimsemek, yaşamda daha zengin deneyimlere yol açabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olun, beğenin ve videolarımızı ve kanallarımızı paylaşın.